Herkese merhaba. Bugün Eden Crafters oyununu oynayacağız. Fakat oyunda şöyle bir farklılık düşünüyorum. Daha önce videoları inceledim. Tabii bu oyunun demosunu da tecrübe ettim. E, Yani biraz tabii yapıları yaparken çok karmaşık işler oluyor. Yani yaşam alanı yerine bir burada yapı inşa edildiğinde yaşam alanı olarak hiçbir yer kalmıyor. Sadece olan yapılar kalıyor. Ve yaşam alanı olarak hiçbir yer kalmadığı için ben de şöyle bir şey düşündüm. Farklılık olsun istedim. Videoları da inceledim. Herkes bunu yapıyor. Ben de yaratıcı modunda bütün kilitler açık olduğu için, yani istediğin her yapıyı hiçbir elemente, cevhere ihtiyaç duymadan, şöyle örnek verecek olursam, cevhere ihtiyaç duymadan yapılabildiği için e, biz de yani önce bu şöyle göstereyim. Bu bölgeyi veya şu karşı adadan küçük olanını tamamen silindir makinesiyle düzeltip dümdüz bir hale getirip e, oraya bir yaşam alanı ya da tamamen yeşillendirme olarak yapmayı düşünüyorum. Yani yapı kurmadan aslında sadece yeşillendirme için ihtiyaç olan şeyleri kurarak, yapıları kurarak tamamen yeşillendirmeyi planlıyorum. Benim yapmak istediğim bu. Tabii daha önceki videolarda ya da başka Eden Crafters videolarında e, yapıları kurarak ve yeşillendirerek yapıldığı için karma karışık, biraz da saçma gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Zaten hali hazırda bakıldığı zaman bu gezegende, ki en düzgün olanı da bu gezegen, iki küçük ada ve zaten burası da bayağı bir küçük. Küçük olduğu için ben böyle bir şey düşündüm. Burayı düzlemek biraz uzun sürebilir. Zaten muhtemelen videoda o yeri almayacak. Çok uzun süreceği için ve sıkıcı olacağını düşündüğüm için bunu videoya almayacağım. Fakat geriye kalan aşamalarda tamamen yeşillendirme aşamasına gelindiğinde tabii ki bunu videolara alacağım. Umuyorum ki güzel bir video olacak ve işin sonunda bence çok güzel bir şey ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Ama tabii yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi buraya düzleme yapmak çok uzun sürecek ve bazı bug'lar gördüm. Mesela şu kayanın buraları düzlediğim zaman burada bir toprak parçası havada kalıyor mesela. Bunu gördüm ve bu bölgede de bir yerde de tam olarak hatırlamıyorum. Burada bir yerde yine havada kalan toprak parçası var ve o bir şekilde, hani şu lazer mi diyelim artık, buna ne diyelim, bununla da yok edilemiyor. Yani normalde bu oyunda, bilmeyen arkadaşlar için ben şöyle bir örnek vereyim. Mesela burada mesela kaya toplayabiliyorsunuz ve bu toprağı burada bu lazerle yok edebiliyoruz. Ama dediğim gibi, hani silindir makinesiyle ben burayı düzelttiğimde burada bir bug var sanırım. Burada bir toprak parçası kalıyor. Büyük bir toprak parçası. Onu şu lazerle bazı kısımlarını tabii yok edebiliyoruz ama bazı kısımları bug'da olduğu için yok edilemiyor. Ben onun aslında demosunda çözümünü bulmuştum. O toprak parçasının içerisine şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Burada beton, sığınak beton olabilir, normal beton olarak bu parçaları onun içerisine yerleştirip sonra o betonu tekrar bu lazerle yok ettiğimizde onların yok olduğunu gördüm. Ama ben denedim, tam sürümünde denedim, bu olmadı. O yüzden bilmiyorum, hani çok rahatsız eder mi o görüntü, ama ben burayı düzlemek yerine aslında şurayı düzleyip çok güzel bir yeşillik yapıp sonra buraları da yeşillendirmeyi planlıyorum. Ama yapı kurmayacağım. Sadece yeşillendirme için gereken yapıları kuracağım. Ve sonucunda çok güzel yeşil bir alan olacak. Tabi benim gördüğüm şehirleştirme de var. Eğer bu şehirleştirmeyi de yapabilirsek çok daha güzel olacak. Bilmiyorum, fake mi o video? Çünkü ben kilitler açık olmasına rağmen, tabi ilerleyen zamanlarda bu kilitler açılır mı açılmaz mı ya da güncellemeyle gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Şehirleştirme gördüm. Ama burada göremiyorum. Burada sadece dünyalaştırma var
ve dünyadan bu gezegenden kaçış veya gelgitlere sebep olan bu büyük dalgayı oluşturan gelgitlere sebep olan o gezegeni ya da uyduyu her neyse onu uzaklaştırma var. Ya onu yapacağım. Muhtemelen benim bu dünyadan kaçmamı, bu gezegenden kaçmamı istiyor. Ama eğer zaten şehirleştirme de yoksa ben burayı tamamen böyle çok güzel bir şekilde yeşillik yapıp hani tamamen nefes alınabilir hale. Yani şuradaki atmosfer oranını yükselterek yemyeşil bir gezegen haline getirmeyi planlıyorum. Benim planım bu. Bakalım nasıl olacak. Diğer videolarda ilerleyerek devam edeceğiz. Bu konuda bana da yorumlarınızda fikir verebilirsiniz. Yani şöyle yapsan daha iyi olur diye. Ha derseniz ki yapıları da kur, biz bunları görelim. Bunlardan da işte bilmediğimiz bir şey varsa tecrübe edelim. Ya da sizin bildiğiniz bir şey varsa beni bu konuda bilgilendirebilirsiniz de. Bu oyunu ben çok detaylı oynamadım. Tabii yapılar kurdum. Yani nükleer reaktörüne kadar hepsini yaptım aslında. Ama hiç böyle sade bir yeşillendirme ile alakalı ben bir video da görmedim. İnceledim hepsini. Video da görmedim. O yüzden ben de onların tam tersini tamamen yeşillendirme odaklı bir bu gezegenle alakalı çalışmamı yapacağım ve videom da tamamen bunun üzerine olacak. Yapılar kurmayacağım. Tamamen yeşillendireceğim. Dediğim gibi hani yapılar da kur derseniz tabii bunun için ayrı bir video yaparız. Ama dediğim gibi benim ana temam amacım bu. Şimdi şöyle yapacağız. Dediğim gibi hani o küçük adayı aslında ben tamamen düzlemeyi düşünüyorum ama orası da sadece böyle yeşil ne bileyim biraz mantıksız olur gibime geldi ama bir deneyeceğiz. Şöyle yapalım. Biz en iyisi şuraya bir küçük bir yapı kuralım. Bize gereken jet tarzı şeyleri biz alalım. Zaten kilidimiz açık. Şuradan. Bu arada arkada klavye sesi gelebilir. Klavyem Leko iyi diye aldım ama sesi yani gerçekten iyi ama sesi biraz tabii klavye sesi, mekanik sesi biraz bilmiyorum sizi rahatsız edici olabilir. Onun bilgisini vereyim. Şimdi şöyle yapalım. Bize gerekenleri şuradan alacağız. Jet paketi. Şunu bir alalım. 2 tane de şöyle batarya yapalım. Zaten oksijene ve yemeğe muhtemelen ihtiyacımız olmayacak. Bazen o da bakta kalıyor. Yaratıcı modda normalde yemeğe ihtiyaç duymuyor. Oksijene de ihtiyaç duymuyor ama bazen yine yaratıcı mod açıldığında acıktığını görebiliyorsunuz. Tabi bu güncellemelerle oyun sonuçta yeni. İllaki güncellemelerle bunları düzelteceklerdir. Şimdi jet paketini aldık. Bu daha hızlı gidebilmek için şöyle. Aslında şey de yapabilirdik. Şöyle de yapabilirdik. Biz en iyisi şunu yapalım. Buraya rover koyalım. Rover'la gidelim. Zaten enerjiye ihtiyaç duymayacak. Enerji yok diyor bakın zaten. Ama yaratıcı modda olduğu için hiçbir şekilde enerjiye ihtiyaç duymayacak. Bataryaya ihtiyaç duymayacak. Bütün kilitler açık. Hiçbir elemente veya cevhere ihtiyaç duymadan her şeyi yapabileceğiz. Dediğim gibi hani yeşillendirme amacımız bu olduğu için tabi yapı kullanırken bu çok kolay. Ki zaten yaratıcı modda bile yapı da kurmaya kalkırsanız çok uzun sürüyor. O yüzden ben hani yeşillendirme odaklı olduğu için zaten yaratıcı modda da olsa baya bir zamanımızı alacak. O yüzden yaratıcı modda ben bunu yapmayı planlıyorum. Çünkü tamamen yeşillendirme odaklı rahat modda veya zor modda yaptığımızda bu video bir ayı alır. Ama ben bunu muhtemelen 10-15 gün içerisinde tamamlayacağım. Eğlenceli bir video olacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum ilk defa çünkü böyle bir şey yapıyoruz. Videoları da bu arada kısa tutacağım. Sıkıcı olmaması açısından. Görüyorum çünkü bu tarz videolar bazı arkadaşlar için gerçekten
çok eğlenceli oluyor ve her dakikasından keyif alabiliyor. Ama bazı arkadaşlar bu tarz oyunları oynasa da uzun sürdüğünde sıkıcı olduğunu biliyorum. Ben de çünkü aynıyım, herkes gibiyim ben de. Ama bu tarz böyle yapılar kurup onun sonucunda orada oluşturduğun, mesela şurada oluşturduğun bir şey burada tamamen değiştiğinde bakıyorsunuz, gerçekten insan hoşuna gidiyor tabii. E, Güzel oluyor. Ben seviyorum böyle oyunları. Neyse, çok kafa yormayalım. Şöyle silindirimizi alalım. Buradan bir yol yaparak karşıya bir gidelim önce. Şöyle büyütelim. Evet, geniş bir yol olarak. Allah, niye düştük biz şimdi aşağı? Şuna yeniden canlanma diyelim bir. Niye düştük ki? Düşmememiz gerekiyordu normalde. Yani normalde evet. Yani niye düştü anlamadım. Tabi muhtemelen bug'da kalmıştır. Düşmemesi gerekiyor çünkü. Neyse, bir gidelim. Buralarla şimdi uğraşmayacağım. Bozmak da istemiyorum. Sadece buralara düzleyebilirim ama şu karşı bu bölgeyi çok da bozmak istemiyorum yapıyı. Ama tabii bu tür engebeler varsa düz bir alanda bunları düzleriz. Bunu yapmak gerekir zaten. Düzgün bir yapı inşa edeceksek eğer. Su pompaları olsun, gübreleme olsun, ağaçlandırma olsun, bunların hepsini yaparken tabii bu yapıları, bunları düzlemek mantıklı olacaktır. Şimdi biz şöyle yavaştan başlayalım. Tekrar bug'da kalmayalım. Denize düşmeyelim. Evet. Tamam. Şu an biraz da hızlı gidersek bazen böyle düşecekmiş gibi bir his veriyor. Bakın şu an sanki böyle aşağı düşecek. Sanki lastiğin ön tarafı yetişemiyor oyun. Şöyle bir yavaş yavaş karşıya yolumuzu yapalım. Buradan başlamış olalım. Tabii süremiz bakalım neresine kadar yetecek. Ben zaten şimdi bu ilk videoyu yaptıktan sonra izleyen arkadaşlardan bu yorumları bekleyeceğim. Hani bu karşımdaki küçük adayı düzleştireyim mi? Yoksa buraya tamamen bir yeşil alan yapıp bu dağlardaki o ağaçları görelim mi? Ya da düz bir alanda mı yapalım? Bunun yorumunu, fikirlerinizi daha doğrusu bekliyorum. İnşallah bakalım. Hep birlikte güzel bir şey yaparız diye düşünüyorum. Hatta bu oyunu oynayıp birlikte oynayalım, eşli oynayalım diyen arkadaşlarımız da olabilir. Bunları da değerlendiririz tabii ki de. Bence güzel bir video ortaya çıkacak. Ben böyle düşünüyorum. Şimdilik bu videoya ben burada son vereyim. Şimdi buradan yolumuzu yaptık zaten. Karşıya da yol yapacağız. Dediğim gibi hani tamamen yeşillendirme odaklı devam et kardeşim diyen olabilir. Yok sen öyle yapma. Tamam, yaratıcı modda başlamışsın, açık olsun ama bu yapıları tek tek yap derseniz biraz bana abes olabilir o, çünkü bütün kilitler açık olduğu için bu sefer cevher bulmak yerine direkt yapıları yapacağım. O da biraz kolaycılık olacak. Hani şunu da diyebilirsiniz, yaratıcı mod değil de rahat modda böyle bir video yap, çek, bilgilendirici bir video olsun derseniz bunu da yaparız. Ama hani dediğim gibi çok karışık oluyor. Şu açıdan karışık oluyor. Şimdi karşıya geçeyim. Karşıdan ben size bir şey anlatacağım. Videoyu sonlandırmadan önce. Buradan da hemen şöyle bir düzleyerek gidelim. Oradan en yakın bölgeden karşıya bir yol yapalım. Ben bu silindir ağacını çok sevdim bu arada. Hani çok güzel yani, tam ihtiyaç duyulan bir şey. Bunun olması oyunda çok güzel olmuş. Çünkü öyle bir yapılar, öyle bir adalar, öyle bir şeyler var ki yani şuradan geçemiyorsun, yürürken bile normalde zorlanıyorsun. O yüzden böyle düzleyerek gidiyorsun. Bir kenarda bir yol gibi bir şey olsa yine çok güzel olacak ama her taraf engebe olduğu için normalde yürürken bile, koşarken bile böyle çok hopluyor, zıplıyor. Yani stabil bir yer yok
Biraz tabii buna özen gösterebilirlerdi aslında, böyle hani yaşam alanı kurulabilecek bir, en azından bir bölge olabilecek böyle düz bir zemin, e, ya da düze daha yakın bir zemin, yine bunlardan daha sağlıklı bir zemin oluşturulabilirdi tabii ki de. Neden düşünülmemiş tabii ayrı konu. Demek ki bu silindir de bu yüzden var. Biz şuradan şimdi şöyle bir yol yaparak gidelim karşıya. Karşı çok karışık. Neden karışık onu da söyleyeyim. Bu videoyu sonlandırmadan önce. Şimdi şurada duralım. Şimdi bu şöyle ineyim şuradan. Bakın. Şu dağın arka tarafında, bu bölgelerinde ya da şu bölgede mağaralar var. İşte yakut cevheri olsun, yaratıcı mod değil de rahat mod için söylüyorum. Yakut cevheri olsun, işte diğer cevherler, işte elmas olabilir, ametist olabilir. Yani bu tür cevherlerin yerleri mağaraların içerisinde. Ve yapıyı kurarken o yapıyı, yani şöyle söyleyeyim, pardon, şöyle söyleyeyim. Mesela şuradaki işte madencinin versiyonları bunlar da. Şu küçük, en küçük madenciyi bile, tabi otomasyon değil bu. Bunu kurduğunuzda gidip kendiniz toplamak zorundasınız. Ama bunlar öyle değil. Bunlara yük taşıyıcıyla yanınıza kadar getirebilirsiniz işlediği madeni. Şimdi bu madencileri kurduğunuzda mağara çok küçük olduğu için sığmıyor. Sığmadığı zaman da yeşile dönmüyor. Hani kırmızıda kalıyor. Yani kuramazsın diyor. Ve doğal olarak da burada bu silindir aracını değil de bunun benzeri olan tünel aracını kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bunu da kullanabilirsiniz. Fark etmez içeriye soktuktan sonra. Çünkü üst tarafını da alıyor zaten bu. Bu aslında üst tarafını komple alıyor. Tünel kazma makinesi. Sadece tünelini kazıyor ama en azından madenci sığabiliyor. Bunda tabii avantajı şu. Üst tarafını komple alıyor. Yani açık alana çeviriyor orayı. Sonuçta bu araçlardan birini oraya sokmak zorunda kalıyorsunuz. Bu sefer yaratıcı mod olmadığı için, yani direkt aracı kuramıyorsunuz. Bunlar için o cevherlerden bu araç için gereken tekerlek olsun, silindir olsun, bunları yapmak için o cevherleri toplamak gerekiyor. Bu sefer o cevheri toplarken de o silindiri sokmak istediğin yerdeki maden neyse o madene ihtiyaç duyuyorsun. Tabi bu insanı biraz can sıkıcı oluyor. Yani o dağların içerisinde mağaralarda olması tabi can sıkıcı oluyor. Hepsi gibi ortada değiller. Mesela şimdi birazdan göreceğiz. Bakır, demir, osmiyum cevherileri falan zaten hepsi dışarıda. Ama diğer birkaç değerli gördükleri muhtemelen elmasları, elmasları diyor, madenleri, bunları adamlar, bakın mesela buradan çıkamıyoruz. Şimdi ben bunu buradan bırakayım burada. Zaten yaratıcı moddayız. Kalsın bu burada. Şöyle bir yukarı çıkalım. Bakın dediğim gibi işte kükürt, osmiyum, diğer bakır, altın. Bakın şurada altın var. Bu da bakır yatağı. Şurada demir var. Şurada kuvars var. Bunlar tamam, çok güzel. Ama şöyle alana baktığınız zaman yapıları adam gibi kuracağımız bir yer yok. Ben de o yüzden silindirle burayı aslında düzlemeyi düşünüyorum. Burayı düzlersem buraya çok güzel yapı inşa edebilirim. Yeşillendirme maksatlı yapılardan bahsediyorum. Hani madenciler falan değil. Ama ihtiyaç duyarsak zaten bunlar, ben düzlediğimde daha altta da kalsa o düzleme kısmı, bunlar aşağı düşüyor. Oraya düz bir zemine yerleşiyor. Orada bir sorun yok. O yüzden ben hani bu videoyu o yüzden kısa tutuyorum. Bununla alakalı ben yorumlarınızı bekliyorum. Yani komple düzleyebilirim. Yani adayı da komple düzleyebilirim. Erinmem, yaparım. Ve güzel bir şey ortaya çıkar mı bilemiyorum. Bence çıkar ama hani şunu da diyebilirsiniz. Sadece bir bölgeyi düzle. Buraya gereken yapıları kur. Yeşillendirme amaçlı olan yapıları. Geriye kalanını dağlarda biz bu yaptığın ağaçları, yeşillikleri görelim derseniz tabi bunu da yaparız. Bakın dediğim gibi. Şimdi bu tünelin mesela bu alana geliş. Buraya kurabilirsiniz madenciyi. Ama şuraya kuramıyorsunuz. Buraya kuramadığınız zaman mecburen şu tünel deliciyi koyuyoruz ve burayı şöyle genişletmek zorunda kalıyoruz. Bakın. Ve aşırı inanılmaz kasıyor. Yani bilgisayar aslında bu oyunu yiyip içen bir bilgisayar ama tabii ki oyundan mıdır bilemedim.
Ama şöyle büyük bir yapı olduğu için, muhtemelen üstümüzde çok yüksek bir dağ olduğu için böyle şeyleri yapması normal gibi görüyorum bu oyunda. İlla ki düzeltilecektir bunlar. Şimdi bakın, burayı düzelttik. Çok da güzel oldu. Bunları zaten yok etmesi çok basit. Bununla ilgili eğer oyun oynayan varsa, ben bunları ne yapacağım diye düşünürseniz eğer, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela yerden böyle beton koyalım. Yukarıya doğru çıkalım. Bakın o kayanın nasıl yok olduğunu görelim. Bunları zaten kaldıracağız birazdan. Şöyle yapalım. Evet. Bakın kaya yok oldu. Yani bu betonu o kayanın bir şekilde biraz içine doğru sokarsanız bu kaya kayboluyor. Bu güzel bir şey. Hoşuma gitti. Çünkü bunları mesela gereksiz, bunları kaldırmak gerekiyor. Yani ben buraya yapıyı kurduğum zaman güzel olmasını isterim, estetik olmasını isterim. Ben biraz o konuda herhalde hassas olduğum içindir. Mevzu bu. Dediğim gibi. Şimdi bu konuda ben yorumlarınızı bekleyeceğim. E, Yani düz de yapabilirim dediğim gibi. Ya da bu alanı düzleyip buraya sadece yeşillendirme amaçlı, işte su pompası olsun, yeşillendirme. Yani şunlardan bahsediyorum. Hemen bakalım. Mesela işte su pompası ve ikinci versiyon olsun. İşte ağaç serası, zemin gübreleyici ve alan gübreleyici. Ve bir de iklim düzenleyici var. Bunları sadece bu genel temel yapıları kurup, tabi bunun için elektriğe de muhtemelen ihtiyaç duyacaktır. Hani kilit açık olsa da elektriğe ihtiyaç duyacak. Nükleer santral kurabiliriz. İşte bataryaları falan kuracağız. Lamba direği koyacağız. Hatta şöyle söyleyeyim. Şu beton yapılarımız var. Sığınak beton, işte zemin panelleri, oluklu, kiremit, ahşap. Bunlarla alakalı işte yeşillendirme yaparken tabii bunu ben buraya yere kurmayacağım. Buradan boruları yükseltip yüksek olarak, yani düzlediğim zaman onu yapacağım tabii. Yükseğe çıkaracağım. Yükseklerden böyle yollar götürüp gübreleyici için, alan gübreleyici için, yeşillendirme için, sera için hepsini yükseklerde yapılar kurup o şekilde yerden bağımsız bir şekilde yapılar kurup ve sonrasında hani yol olursa, yol yaparsak ya da ışıklandırmamız gereken bölgeler olursa tabii ki de biz bunları ışıklandıracağız. Işık yapılarımız var. Ya şöyle olabilir, mesela düzlediğimiz zaman bu yerlere şöyle bir şey de yapabiliriz. Onu da söyleyelim. Bu konuda fikirlerinizi almak için zaten ben bunları şu an anlatıyorum. Niye gitti bu? Heh. Şöyle mesela bunları bu şekilde dizerek şöyle mesela böyle bir alanda toprak yerine böyle bir alan da oluşturabiliriz. Fakat orada da şöyle bir şey var. Bu sefer burada yeşillik olmayacak. O da biraz benim aklımı karıştırıyor. Bu konuda ben fikirlerinizi bekliyorum. Şimdi bu videoyu sonlandırıyorum. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Bu konudaki görüşlerinizi bekliyorum. Ona göre beraber güzel bir gezegen, yeşil, yaşanabilir bir gezegen yapalım istiyorum. Bizim içeriğimiz farklı olsun istiyorum diğer videolardan. Fikirlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.